Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün size Dendrobium orkidemin nasıl çoğaltıldığıyla alakalı 3 tane yöntemi anlatacağım. Kokulu orkideler. Evet. Şu mor sarı orkidem harika kokuyor. Beyazı da kokuyor ama bu morun kokusu bir başka. Evet, bu orkideleri öncelikle tanımamız gerekiyor. Diğer orkideler gibi değil bunlar. Normalde orkideler çiçek açmadan önce çiçek dalı verirler. Bu çiçek dalından çiçekleri çıkartırlar. Ama bu Dendrobium orkideleri direkt gövdelerinden çiçek çıkartıyor. Evet, gövdelerinden çiçek çıkartıyor ve çiçek çıkarttığı gövdelerinden bir daha çiçek çıkartmıyor. Bu gövdeleri ne yapmamız lazım? Çiçek çıkarttıktan sonra hemen kesip atmamız mı lazım? Kesinlikle atmamamız lazım. Çünkü bu gövdeler çok kıymetli. Yeni yavrular verebilir. Bu nedenden dolayı biraz daha bekletmemiz gerekiyor. Evet, Dendrobium orkidelerini ne zaman sulamalıyız? Toprağı kuruduktan sonra, kökleri grileşmeye başladıktan sonra sulamalıyız. Haftada bir su ihtiyacı oluyor bu orkidelerimizin. Ve evet, nasıl çoğaltıyoruz bu Dendrobium orkidelerini? Bakın şu beyazından ayırdığım K2. Evet, çiçek çıkmayan yerlerde, evet, şöyle öncelikle şu kurumuş çiçekleri toplamamız gerekiyor ki çiçek bütün enerjisini diğer yerlere versin. Evet, Dendrobium orkidelerinin çiçekleri döküldükten sonra K2 verebiliyor bakın bu dallardan. Bu dalları hemen kesmemek lazım. Çiçek çıkmayan yerlerden K2'ler verebiliyor. Bu K2'leri bakın şuralardan K2 verebiliyor, yavru verebiliyor. Bu yavruların köklerinin büyümesine müsaade etmemiz lazım. Bakın şu alttan da bir tane K2 geliyor. Yavrularının büyütmesini sağlamamız lazım. Kökleri büyümesi lazım. Ne zaman ayrımını yapacağız? Mart ayında. Evet. Bu yavruların ayrımını Mart ayında yapacağız. Geçen sene bu ayrımı yapmıştık. Yeni K2'ler çıktığında da yine Mart'a kadar köklerini büyüteceğiz ve ayrımını yapacağız. İkinci bir yöntemimiz, bakın şu dalları görüyorsunuz. Bu dallar artık K2 vermiyorsa, artık yaşlanmışsa belli bir süre sonra bunları buduyoruz ki yeni kökler gelsin. Bakın geçen sene budadığım bir tane dalı toprağın üzerine koymuştum. Bakın şuradan yeniden bir yavru çıktı. Bu şekilde de çoğaltabilirsiniz. İkinci yöntem de bu şekilde kendi kesilmiş bir daldan çıkıyor. Üçüncü yöntem ise bu Dendrobium orkidelerinin dipten yeni fideler geliyor. Bakın şöyle gösteriyorum bu fideleri. Bu fideleri de aynı şekilde belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra şu alttan da geliyor. Ayırma yöntemiyle yine bunu başka saksıya alabiliriz. Bakın şu K2 şeklinde daldan gelmiş. Öbürü ise alttan geliyor. Bakın şu alttan geliyor. Bunları da yine Mart ayında ayırma yöntemiyle ayırıp dikebiliriz. Evet, bu üç yöntemle sizler de kokulu orkidenizi çoğaltabilirsiniz. Sabır istiyor biraz çoğaltmak, yeniden bir orkide elde etmek. Evet, bu orkidelerle alakalı sizlerin de tecrübeleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.